Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Kanalımdaki yeni paylaşımlardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildiri butonunu açmayı unutmayın. Beğeni butonuna da tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi bu videoda size son zamanların trend modeli önlük süveterin yapılışını anlatacağım. Süveter 4-5 yaş için uygun. Eni 30 cm, boyu 40 cm. Kare motiflerin boyutu da 9 cm. İpimiz Gazzal Baby Cotton. Numarası 3449. Bu boyut için 4 yumak kullandım. Motifleri 3,5 numara, lastikleri 3 numara tığ ile ördüm. Eliniz sıkıysa lastikleri de 3,5 numara ile örebilirsiniz. Yalnız yakanın toparlanması için lastiğini 3 numara ile örmenizi tavsiye ederim. Yakanın lastiğini 3 sıra, yan taraflarını 2 sıra, ön eteğini de 4 sıra ördüm. Arkanın daha uzun olması için 5 sıra lastik, 1 sırada ikili trabzan ördüm. Bağcıklarımız 25 cm uzunluğunda. Süveteri farklı bedenlere uygulayabilirsiniz. Bunun için sıra sayısını fazlalaştırarak motifleri büyütebilirsiniz ya da motif sayısını çoğaltabilirsiniz. Şimdi süveteri örmeye başlayalım. Motifi sihirli halka ile başlıyorum. Halkanın içine 13 tane ikili trabzan örüyorum. Sihirli halkayı yapıyorum. Zincir çekmeden farklı bir teknikle yapıyorum. Tığı 2 defa döndürüyorum. İpi buradan aradan geçiriyorum. Ve buradan çıkıyorum. Şimdi halkanın içine 13 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirin belli olmasını istemediğim için bu tekniği uyguluyorum başlarken. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ikili trabzan ördüm. İpi çekiyorum. Evet, şuraya köşeye giriyorum. Şimdi yine zincir çekmiyorum. Tığı 2 defa döndürüyorum. Buradan aradan geçip buradan çıkıyorum. Birinci sırayı kapatmak için girdiğim deliğe girerek ikili trabzan örüyorum. Yanındaki deliğe giriyorum yine. Oraya da 2 tane ikili trabzan örüyorum. Her deliğe 2 tane ikili trabzan örerek devam ediyorum.
ikinci sırada toplamda 24 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi ikinci sırayı kapatmak için buraya köşeye giriyorum. Sonra bir trabzan atlayarak buraya deliğin içine değil, iki trabzanın arasına giriyorum. Şöyle yarım sık iğne örüyorum. Yine aynı tekniği uyguluyorum. Tığı 2 defa döndürüyorum. Aradan geçiyorum ve buradan çıkıyorum. Evet, bunu birinci trabzanımız kabul ediyoruz. Araya 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmiyorum. Bu ikiliyi atlıyorum. Şuraya araya girip yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine ikiliyi atlayıp diğer araya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üçüncü sırayı tamamladığımda bu üçlülerin sayısı 12 adet olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi üçüncü sırayı da kapatıyorum. Buraya köşeye giriyorum. Bu araya gelmek için yine yarım sık iğne yaparak ilerliyorum. Burada zincirin içine girdim. Burada araya giriyorum. Buraya da yarım sık iğne örüyorum. Şimdi bu köşeyi oluşturacağım. Köşede boşluğa 3 tane üçlü trabzan öreceğim. Bir zincir çekeceğim. Aynı boşluğa tekrar 3 tane üçlü trabzan örüp devam edeceğim. Şimdi yine aynı tekniği uyguluyorum. Köşeleri oluşturacağım için ipi biraz daha uzun bırakıyorum. Tığı 2 defa döndürüyorum. İpi alıyorum. Aradan geçip buradan çıkıyorum. İpi bir defa tığın üzerine alıyorum. Boşluğa girip üçlü trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan daha örüyorum. Şimdi yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer boşluğa da yine 3 tane ikili trabzan örüyorum.
İkinci köşeye geldim. Boşluğa girerek 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu kenar içinde yine yandaki boşluğa girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane daha aynı şekilde 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üçüncü köşeye geldim. Diğer köşelerdeki gibi yapıyorum yine. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü kenarı örüyorum. Ve sonuncu köşeyi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üç tane üçlü trabzan örüyorum yine. Son kenarı örüyorum. Dördüncü sırayı da kapatıyorum. Şuraya giriyorum. Şimdi yarım sık iğne yaparak ilerliyorum. Köşeye geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada yalancı sık iğne örüyorum. Zincirle birlikte 2 tane yalancı sık iğne ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane daha yalancı sık iğne örüyorum. Şimdi bu sıranın üzerine deliklerin içine girerek devam ediyorum yalancı sık iğne örmeye. Son sırayı da tamamladım. Şimdi
İpimizi kesiyorum. Birleştirmeyi iğneyle yapıyorum. Buradan köşeye giriyorum. Şuraya. Karşı tarafta ortadan girip buradan çıkıyorum. Yine karşı tarafa geçiyorum. Dönüyorum. İpi ilerletiyorum. İçinden geçirip iğneyi sağlamlaştırıyorum. Motif tamamlandı. Son sırada köşeden köşeye 15 tane yalancı sık iğne ördüm. Süveterin diğer motiflerini de bu şekilde örüp tamamlıyorum. Omuzların üzerine yarım motif örüyorum. Motife başlarken yine sihirli halka ile başlıyorum. Halkanın içine 8 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi yine tığ 2 defa döndürüyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şuradan aradan geçip buradan çıkıyorum. İki, 4, 6, 8. Evet, ipi çekiyorum. İkinci sıraya dönmek için tığı yine 2 defa döndürüyorum. Aradan geçiyorum. Çıkıyorum. Dönüyorum. Hemen dibindeki deliğin içine batarak ikili trabzan örüyorum. Bu sırada tüm deliklerin içine 2'şer tane ikili trabzan örüyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ikili trabzan ördükten sonra 3. sıraya geçmek için yine tığı 2 defa döndürüyorum. Aradan geçiyorum.
Ve şuradan çıkıyorum. Dönüyorum. Şimdi deliğin içine değil, şuraya trabzan arasına giriyorum. Ve ikili trabzan örüyorum yine. Şimdi şu ikililerin arasına giriyorum. Şuraya 2'şer tane yapmıştık. Onların arasına girerek aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine bir ikili atlıyorum. Buradaki boşluğa girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine bir sonraki ikili boşluğun arasına girip 3 tane ikili trabzan örüyorum. Son boşluğa da giriyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şu iki trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Son trabzanı boşluğa girerek yapmıyorum. Köşeye girerek yapıyorum. Dördüncü sıraya geçmek için tığı 2 defa döndürüyorum yine. Aradan geçiyorum. Ve buradan çıkıyorum. Dönüyorum. Yine şuradaki 2 trabzan arasındaki boşluğa girerek ikili trabzan örüyorum. Bu ikili ile üçlünün arasındaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum yine. Bir sonraki üçlünün arasına girerek köşeyi oluşturmak için üçlü trabzan örüyorum. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan daha örüyorum. Sonraki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bu araya da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üç tane ikili trabzanı bu araya da örüyorum. Şimdi köşeyi oluşturmak için bir sonraki boşluğa 3 tane üçlü trabzan örüyorum.
Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Son boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sondaki iki trabzanın arasındaki boşluğa girerek ikili trabzan örüyorum. Son trabzanı boşluğa yapmıyorum. Köşeye batarak yapıyorum. Son sıra için yine 2 defa tığ döndürüyorum. Aradan giriyorum. Ve buradan çıkıyorum. Dönüyorum. Şuradaki boşluğun içine girerek 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşeye geldim. Köşedeki boşluğun içine yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Diğer boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Devam ediyorum. Yine boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Son boşluğun içine de yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Köşedeki boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa girerek yine 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Şimdi yine bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Son boşluğun içine de yine 3 tane ikili trabzan. Bu son iki trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum yine. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Son trabzanı da yine köşeye girerek örüyorum.
Yarım motifimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Motifleri dikerek birleştiriyorum. Ön tarafları birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şurada köşeden giriyorum. Diğer motifte de aynı şekilde. Bir defa daha geçiyorum aynı yerden. Köşeden sonra 2 yalancı sık iğnenin arasından deliğe giriyorum. Diğer motifte de aynı delikten giriyorum. Karşılıklı olacak şekilde dikmeye devam ediyorum. Son olarak yine köşeye giriyorum. Bu motifte de köşeye girdikten sonra aynı yerden 2 defa geçiyorum yine. İpi de sağlamlaştırdıktan sonra kesiyorum. İki motifi diktikten sonra bir motif daha ekleyerek üçlü şeritler oluşturdum. Üçlü şeritleri de yine böyle ön tarafları birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Karşılıklı olarak şuradan başlayarak dikiyorum. İkili motifi gösterdiğim şekilde. Daha sonra bunu da böyle yerleştiriyorum ve buradan dikiyorum. Bunu daha sonra dikeceğim ben. Motiflerimizin birleştirilmiş hali böyle. Omuzlara ördüğüm yarım motifi de 2 motifi gösterdiğim şekilde diktim. Onun da yerleştirilmesini göstereyim. Böyle yerleştirip şuradan dikiyorum. O da dikildiği zaman böyle olacak. Ön tarafa diktiğim gibi arka tarafa da bu kenarlarından dikeceğim.
Evet, birleştirme işlemini tamamlayıp geliyorum. Süveterin birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi yakanın arka bölümünü öreceğim. 3 numara tığ ile örüyorum. Bu bölümde arka tarafın biraz daha yüksek olmasını istediğim için şuraya 2 sıra ikili trabzan öreceğim. Şuradan giriyorum. Şuradaki deliğe girerek ikili trabzan örüyorum. Motiflerin birleştirme bölümünde bir girinti oluştuğu için oraya üçlü trabzan örüyorum. Şimdi motifin köşesinde boşluk vardı. O köşedeki boşluğa giriyorum ve üçlü trabzan örüyorum. Şurada iki motifin birleştiği bölüme girerek tam ortasına oraya da üçlü trabzan örüyorum. Yan taraftaki motifin yine köşesindeki boşluğa giriyorum. O boşluğa da üçlü trabzan örüyorum. Sonra ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Şimdi diğer iki motifin birleştirme bölümüne geldim. Yine köşedeki boşluğa girerek üçlü trabzan örüyorum. Sonra tam ortaya girerek yine üçlü trabzan örüyorum. Köşedeki boşluğa giriyorum. Üçlü trabzan örüyorum. İkili trabzan örmeye devam ediyorum. Son deliğe de ikili trabzan ördükten sonra yarım motifte trabzanın şuraya dibindeki deliğe giriyorum ve birleştiriyorum. Tığımı 2 defa döndürüyorum. Aradan geçiriyorum ve içinden çıkıyorum. Ve şuraya giriyorum yine. Bir alttaki trabzanın dibine giriyorum. Ve dönüyorum. İkinci sırayı örmeye devam ediyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir alt sırada ördüğüm 3 tane üçlü trabzanın aralarındaki deliklere girerek tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırada 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Tekrar ikili trabzan örüyorum. Diğer birleştirme noktasındaki üçlü trabzanların üzerine geldim. Şimdi bunların üzerine de yine aralarına 2 tane üçlü trabzan örüyorum. Tekrar
ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Son trabzanı da ördükten sonra yine şuradaki trabzanın dibine giriyorum ve birleştiriyorum. Yakanın arka bölümünde 2 sıra trabzanı tamamladım. Lastik bölümünü örmeye başlıyorum. Lastiği örmeden önce ilk sırada yalancı sık iğne öreceğim. Şimdi arka bölümden başlıyorum. Şuradan giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki deliğe girerek yalancı sık iğne örüyorum. Şimdi buradaki yuvarlak formu vermek için 3 tane trabzanı birleştirerek örüyorum. Bu deliğe girerek ikili trabzan için bir defa çıkıyorum. İpi üzerine atıyorum. Köşeye giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Tekrar ipi üzerine atıyorum. Şuradaki boşluğa giriyorum. 2 defa da ikili trabzanı tamamlıyorum. Şimdi yalancı sık iğne ile devam ediyorum. Trabzanların olduğu bölümlere 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Şurada yarım motifimizin tam ortasına giriyorum. Oraya bir tane yalancı sık iğne örüyorum. Sonra devam ediyorum. Şimdi ön taraftaki köşeye geldim. Buradaki yuvarlaklığı vermek için yine 3 tane ikili trabzanı birleştiriyorum. Şuraya giriyorum. Şu iki motifin birleşim yeri. Şu boşluğa giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Sonra buraya giriyorum. Yine bir defa çıkıyorum. Şimdi buraya girip 2 defa da ikili trabzanı tamamlıyorum. Tekrar yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. Motifin köşesine giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Ortaya giriyorum tam birleşim yerine. Oraya da ikili trabzan örüyorum. Ve diğer motifin köşesine girerek 3 tane ikili trabzanı tamamlıyorum. Şimdi motifin üzerine yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. Şimdi diğer iki motifin birleşim noktasına geldim. Motifin
köşesindeki boşluğa girerek ikili trabzan örüyorum. İki motifin birleştiği noktaya giriyorum. Yine ikili trabzan örüyorum. Diğer motifin köşesindeki boşluğa girerek ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum yalancı sık iğne örmeye. Şimdi öndeki diğer köşeye geldim. Yine 3 tane ikili trabzanı birleştireceğim. İlk deliğe giriyorum. Bir defa çıkıyorum. Sonra yanındaki deliğe giriyorum. Bir defa yine çıkıyorum. İpi üzerine alıp şuraya giriyorum yine. Birleştirme yerinin diğer tarafındaki boşluğa giriyorum. 2 defa da ikili trabzanı tamamlıyorum. Şimdi yarım motifin üzerine yalancı sık iğne örmeye devam ediyorum. Aynı boşluğa girerek tekrar yalancı sık iğne örüyorum. Trabzanların olduğu bölümlere 2 tane yalancı sık iğne örüyorum. Yine arka tarafın köşesine geldim. 3 tane ikili trabzanı birleştiriyorum. Boşluğa giriyorum. Bir defa çıktım. Tam köşeye giriyorum şuraya. Bir defa yine çıkıyorum. Sonra şuraya girip ikili trabzanı tamamlıyorum. Arka bölümdeki son köşeyi de yaptıktan sonra daha önce 2 sıra ördüğüm trabzanların üzerine yalancı sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi burada köşeye giriyorum ve bu sırayı kapatıyorum. Lastiği ikili trabzanla örüyorum. Şimdi tığı 2 defa döndürüyorum. Aradan geçiriyorum ipi ve içinden çıkıyorum. İlk sırada yakanın tamamını ikili trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar. İlk sıranın sonuna geldim. Şimdi sırayı kapatıyorum. Burada köşeye giriyorum. Tığımı 2 defa döndürüyorum. İçinden geçip buradan çıkıyorum. Trabzanın altından giriyorum. Şöyle ikili trabzan örüyorum. Yanındaki trabzanın arka tarafından girip çıkıyorum. İkili trabzan örüyorum. Diğer trabzanın ön tarafından. Sonraki trabzanın arka tarafından girip çıkıyorum. İkili trabzan örüyorum. Trabzanı bir defa ön taraftan alıyorum. Bir defa arka taraftan alıp ikili trabzan örüyorum.
Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam ediyorum. İkinci sırayı da kapatıyorum. Tığı 2 defa döndürüyorum. Aradan geçiyorum. İçinden çıkıyorum. Şimdi bu sırada da üst tarafta olan trabzanın yine üstünden giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Altta kalan trabzanın da altından girip ikili trabzan örüyorum. Üstteki trabzana üstten, alttaki trabzana alttan girip ikili trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi ipi kesiyorum. Üçüncü sırayı iğne ile kapatıyorum. Şuradan giriyorum. Sonra karşı taraftan şuradan ortadan girip arkadan çıkıyorum. Sonra yine karşı tarafa geçiyorum. İpi yürütüyorum böyle. Yakanın lastiğini ben 3 sırada tamamladım. Siz istediğiniz kadar fazlalaştırabilirsiniz. Aynı işlemleri yaparak önce eteğin lastiklerini, sonra da kenarları öreceğim. Süveterin etek bölümünün lastiklerini öreceğim ilk önce. Sonra da yan tarafları örülecek. Bu modelin arkası biraz uzun olduğu için süveterin arkasına ilk önce bir sıra ikili trabzan öreceğim. Şuradan köşeden giriyorum.Iğımı 2 defa döndürüyorum. Aradan geçiyorum ve çıkıyorum buradan.
Motiflerin birleşme noktasına geldim. Motifin köşesindeki boşluğa giriyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Tam ortasından giriyorum yine. Üçlü trabzan örüyorum. Diğer motifin köşesindeki boşluğa girerek üçlü trabzan örüyorum. Tekrar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Birleşme noktasına geldim. Köşeye giriyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Tam ortaya girerek üçlü trabzan örüyorum. Diğer motifin köşesindeki boşluğa girerek üçlü trabzan örüyorum. Tekrar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Son trabzanı boşluğa değil, köşeye girerek yapıyorum. Zincirin içine giriyorum. Tığı 2 defa döndürüyorum. Aradan geçip içinden çıkıyorum. Dönüyorum. Şimdi lastik için ikili trabzan örüyorum. Lastik için ördüğüm ikili trabzanları tamamladım. Şimdi tığı 2 defa döndürüyorum. Aradan geçiyorum. Ve buradan çıkıyorum. Dönüyorum. İkinci trabzanı üstten alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Yanındaki trabzanı arka taraftan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine ön taraftan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Arka taraftan alıp ikili trabzan örüyorum. Sıranın sonuna kadar bir önden alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir defa arkadan alıp ikili trabzan örüyorum. Diğer sıralarda da yakada yaptığım şekilde örüyorum lastiği. İstediğim uzunluğa gelene kadar lastiği örmeye devam ediyorum. Süveterin yakasının, etek bölümlerinin ve bir kenarının lastiklerini tamamladım. Diğer kenarı size göstermek için bıraktım. Şimdi ön tarafın ipini kesmedim. Yan tarafa devam ediyorum. Süveterin yan tarafını örmek için tığı 2 defa döndürüyorum yine. Aradan geçiriyorum ve içinden çıkıyorum. Buradaki trabzanların içine ikişer tane ikili trabzan gelecek şekilde örüyorum. İlk sıramız ikili trabzan olacak.
Lastikten sonra trabzanların üzerindeki deliklere batarak devam ediyoruz. Tüm motif birleşimlerinde şuradaki girintiyi kapatmak için üçlü trabzan yapıyorum 3 adet. Şimdi motifin köşesine giriyorum. Üçlü trabzan örüyorum. İki motifin birleştiği yerde tam ortasına giriyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Diğer motifin yine köşesindeki boşluğa giriyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Ve sonra yine ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Süveterin kenar lastiğindeki ilk sıranın ikili trabzanlarını tamamladım. Sadece motiflerin birleşim yerlerinde 3 tane üçlü trabzan ördüm. Şimdi ikinci sıra için tığı 2 defa döndürüyorum. İçinden geçiyorum ve çıkıyorum. Dönüyorum. İkinci sırada ikinci trabzanı üstten alıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Yanındaki trabzanı arka taraftan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Yine ön taraftan alıyorum. Arka taraftan ön taraftan aynı işlemi tekrar ederek ikinci sıranın sonuna kadar örüyorum. Süveterin 3 bağcığını yaptım. Şimdi 4. bağcığını yapacağım. Bağcığı 3 tane motifin ortasına yapacağım. Bağcık için 3 tane ilmek çıkaracağım. Bağcığı örmek için ipim bu tarafta kalacak. İpi sol taraftan sağa alacağım. Bağcığın yuvarlak olması için bu şekilde şişimi sol tarafa itiyorum. İpini sol taraftan sağa gelecek.
Evet, bağcığın boyu 25 santimetre olana kadar bu şekilde öreceğim.